Merhaba. Günümüzde süper kahramanlar popüler kültürün önemli bir parçası haline geldi. DC ve Marvel gibi devasa sinematik evrenleri izleyicileri etkilemeye devam ediyor. Ancak son zamanlarda yapılan eleştiriler DC ve Marvel'ın tekrarlayan senaryolarda sıkışıp kaldığı ve gitgide yenilikten uzaklaştığı hakkında. Bu noktada düşündüğüm, bir yerden sonra mecburen bir değişime gidileceği ve bu değişimin en temel parçası olarak da League of Legends'ın süper kahraman evrenine adım atılacağı oldu. Heyecan verici bir yolculuğa hazır mısınız? Şimdi gözlerinizi ve zihninizi yeni bir süper kahraman çağının başlangıcına odaklayın. Çünkü bu sadece bir değişim değil, aynı zamanda sinema sektörünün yeniden diriliş meşalesi. Marvel ve DC gibi devasa yayın evleri süper kahraman evrenlerini başlatma ve genişletme konusunda öncü isimlerden oldular. Öncelikle kısaca bu iki büyük stüdyonun geçmişleri ve bugünleri hakkında konuşalım. Marvel 1939'da Timely Publications ismiyle kurulmuştu. İlk dönemlerinde çeşitli türlerde dergiler yayınlamış, ancak 1960'ların başlarında süper kahraman türüne odaklanarak büyük bir değişim geçirmişti. Marvel'ın en ikonik karakterleri Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thor ve X-Men evrenindeki karakterlerden oluşuyordu. Stan Lee, Jack Kirby ve Steve Ditko gibi eser sahipleri bu dönemde Marvel evrenini oluşturmuş ve efsanevi karakterleri hayata geçirmişlerdi. 1960'ların sonları ve 1970'lerde Marvel ilgi çekici hikayeleri, derin karakter gelişimi ve toplumsal eleştirileri içeren çizgi romanlarıyla popülerlik kazanmıştı. Ancak 1990'larda bir takım finansal sorunlar yaşamış ve iflasın eşiğine gelmişti. Bu süreçte şirket bazı karakterlerinin film ve TV adaptasyonları için lisanslama stratejisine yöneldi. 2000'lerin başlarında Marvel Studios'un kurulması ve Marvel sinematik evreninin başlatılmasıyla birlikte şirket büyük bir dönüşüm geçirmiş oldu. Bugün Marvel dünya çapında milyarlarca dolarlık gişe başarıları elde eden en büyük eğlence şirketlerinden biri konumunda. DC ise 1934'te National Allied Publications adıyla kurulmuştu. 1938'de Superman'in yazılıp çizilmesiyle birlikte modern süper kahraman türünün öncüsü oldu. DC'nin diğer önemli karakterleri arasında Batman, Wonder Woman, Flash ve Green Lantern bulunuyor. DC Comics 1940'larda ve 1950'lerde altın çağını yaşamış, ancak 1960'larda Marvel'ın yükselişiyle rekabet gücünü kaybetmişti. 1980'lerde DC karanlık ve yetişkin temalı hikayelerle yeniden yükselmiş ve Watchmen, The Dark Knight Returns, Batman Year One gibi çığır açan eserler yayınlamıştı. 1990'ların sonlarında ve 2000'lerin başında DC bir dizi yeniden başlatma ve crossover olayıyla dikkat çekmiş, ancak ticari olarak karışık bir dönem geçirmişti. 2000'lerin ortalarında DC Extended Universe yani DC genişletilmiş evreni olarak bilinen bir dizi filmle büyük bir sinematik evren oluşturmak için büyük çaba sarf etti. Ancak eleştirmenlerden karışık eleştiriler almış ve Marvel sinematik evreninin başarısını yakalayamamıştı. Her iki şirket de zaman zaman finansal zorluklarla karşılaşmış ve değişen pazar koşullarına uyum sağlamak için yeniden yapılanma gereği duymuşlardı. Marvel sinematik evreni özellikle son yıllarda benzer temalar ve hikaye örgüleriyle eleştirilere maruz kaldı. İzleyiciler birbirine benzer kahraman kurtarma hikayelerinin tekrar anlatılmasından sıkıldılar. Özellikle süper kahramanların kişisel yolculukları ve içsel çatışmaları daha derinlemesine işlenmediği zamanlarda eleştiriler daha da arttı. Marvel devamlı olarak aynı senaryolar, farklı kostümler eleştirilerine boğuldu. Bu eleştiriler Marvel'ın yeni ve taze fikirlere ihtiyaç duyduğunu açıkça ortaya koyuyor. İşte bu noktada zihinler bir kez daha değişime yöneliyor ve League of Legends gibi büyük bir evren bu açığı kapatabilir gibi görünüyor. League of Legends'ın evreni farklı kültürlerden, efsanelerden ve mitolojilerden besleniyor. Her karakterin arkasında derin bir geçmiş ve motivasyon yatan bir dünya var. Bu da izleyicilere Marvel'ın çoğu kez ihmal ettiği derinlik ve karmaşıklığı sunuyor. League of Legends evreni sadece klasik kurtarma operasyonlarına odaklanıyor
odaklanmak yerine karakterlerin içsel çatışmalarını, kişisel büyümelerini ve aralarındaki karmaşık ilişkileri keşfedecek şekilde işlenebilirlik sunuyor. Ayrıca League of Legends'ın farklı oyun modları ve haritaları, çeşitli mekanlar ve atmosferler sunarak hikayelerin ve maceraların çeşitliliğini arttırabilir. Düşünsenize, ihtişamlı bir evrene adım atıyorsunuz. Burada dahi zekalı kahramanlarla, karanlık güçlerle dolu mücadelelere tanık oluyorsunuz. Fakat bu kez alışık olduğunuzun dışında farklı bir boyuta doğru yolculuk yapacaksınız. League of Legends'ın dünya çapında milyonlarca hayranı var ve yakın bir zamanda sadece oyun arenalarıyla sınırlı kalmayacak. Bu değişimin başlangıcı eleştirilerin sesini duyan stüdyoların arayışıyla başladı. Yenilik arayışı bir devrimin ilk adımıdır ve League of Legends gibi zengin bir evren bu devrimin lideri olabilir. Kısacası artık büyük bir değişim kapıda. Bu bağlamda League of Legends'ın süper kahraman evreni izleyicilere beklenmedik ve yenilikçi bir deneyim sunmak için hazır durumda. Karakterlerin derinliklerine inerek, karmaşık hikayeler anlatarak ve farklı kültürlere, mitolojilere dayanarak taze bir soluk getirebilir. Belki de Marvel'ın ihmal ettiği tüm alanlara odaklanarak süper kahraman türüne yeni bir perspektif kazandırabilir ve bu da izleyicilerde heyecan uyandırabilir. 2015 yılında Çin merkezli Tencent şirketi tarafından tamamen satın alınan Riot Games, dünya çapında en çok oynanılan oyunlardan birçoğunu içerisinde barındırıyor. Valorant ve League of Legends oyunları ise en ilgi gören oyunlar arasında. League of Legends oyunu aynı zamanda sinematikleri ve müzik klipleriyle kitlesini daha da büyütüyor. 2018 yılında Riot Games'in League of Legends özelinde Marvel ile yaptığı işbirliği günümüzde de devam ediyor. Çizgi roman profesyonellerinden birisi olan Marvel'la beraber League of Legends evreni için çizgi roman serileri çıkartıyor. Tabii daha çok dijital olarak. Üstelik 6 Kasım 2021'de Arcane isminde League of Legends yani kısaca LoL karakterlerinden bazılarına odaklanıldığı bir Netflix dizisi yapıldı. Bu animasyon dizisi ilk ayda 130 milyon kişi tarafından izlendi ve bu izlenme sonucu League of Legends evreninin popülerliği daha da arttı. Belki de fark edenleriniz olmuştur. 11 Eylül 2020'de çıkan X-Men'in Yeni Mutantlar filminde konu olarak Marvel çizgi romanının 1982 ve 1991 yılları arasında çıkmış olan New Mutant serisindeki Demon Bear karakterinin olduğu bir hikayeye odaklanılıyor. Bu hikayede League of Legends oyununun ilk ve ana karakterlerinden biri olan Annie ile aralarında çok benzerlikler var. Yeni Mutantların başlangıcı ve Annie'nin köken sinematiği neredeyse aynı atmosferi içeriyor. Yeni Mutantları X-Men serisi için bir adım olarak görebiliriz. Fakat Riot Games'in Marvel ile işbirliği yapıp çizgi romanlar üretmesinin ardından önemli bir League of Legends karakterine benzer bir karakteri sinemaya taşıması akıllarda soru işareti bırakıyor. Ayrıca Tencent şirketi Çin merkezli bir şirket olduğu için Çin'in sinema sektöründe hızla yükselmesi için büyük bir fırsat gibi görünüyor. Belki de en başta bahsettiğim sinema sektörünün yeniden diriliş meşalesi Çin'de yanacaktır.